Kumaş Örgü Atölyesi'nden herkese merhaba. Bugün motiflerden oluşan bir bluz modeli anlatacağım. Bu motifi yapmak hiç de zor değil. Sadece birleştirme kısmında zorlanabilirsiniz. Çünkü değişik bir teknik gerektiriyor bluzu tamamen oluşturmak için. Üstte ve altta farklı parçalar öreceğiz. O yüzden birleştirme kısmını dikkatli dinlerseniz gayet rahat ilerleyebilirsiniz. Herhangi bir iple yapabilirsiniz. Yazın yapacağınız için koton merserize tercih edebilirsiniz. Ama delikli bir model olduğu için, sizi terletmeyeceği için bir lif ipiyle bile yapabilirsiniz, öyle söyleyeyim. Başlangıçta 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektik. Bunu bir halka olarak oluşturuyoruz bu şekilde. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıktım. Boşluğun içine bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir, tekrar yine boşluğun içine 1, 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir. Bu arada çok büyük numara tığ kullanmayın. İpinizin gerektirdiği tığdan daha büyük bir tığ kullanmayın. Bu sefer çiçekler bükülür. O yüzden normal numarada bir tığ kullanın. İpiniz kaç numara tığ istiyorsa ona uygun kullanın. Araya 2 zincir çekerek toplam 1, 2, 3, 6 tane trabzan bloğu oluşturuyorsunuz. Toplam 6 tane olacak. Ben dördüncüyü yapıyorum şu anda ikili trabzanların. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Aralara hep 2 zincir çektim. Bitirirken de 2 zincir çekiyorum. Ve buradaki başlangıç noktasındaki trabzanın tepe noktasına şu şekilde kilitleme yapıyorum. Bakın böyle. Sonra ipimi biraz şöyle uzatıyorum. Şuraya geçiyorum. İlk boşluğa atlıyorum. Tekrar bu şekilde böyle bir iz bırakmadan boşluğa atlamış oluyorum. Şimdi ikinci sıraya geldiğimizde tekrar yine 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Her bir boşluğun içini bu şekilde 1, 2, 3 tane trabzanla dolduruyorum. 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum ve bir sonraki boşluğa atlıyorum. Burayı da yine 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Bir sonraki boşluğa atlıyorum ve 3 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde aralara 5 zincir çekerek tamamlıyoruz. Bakın yine her bir boşluğu böyle 3'er tane trabzan, aralara 5 zincir çekerek bitirdik. Doldurduk. 5 zinciri çektim ve başlangıçtaki trabzanın tepe noktasına kilitlemeyi yapıyorum. Bu şekilde. Bakın şimdi bundan sonrasına dikkat edin. Şu orta boşluğun içine bir tane sık iğne yaptım. İpi tığın üzerine aldım. Bu boşluğa geldim ve burayı 1, 2, 3, 4. 4 tane trabzanı yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum ve bakın yine aynı boşluğun içine 4 tane daha 2, 3 ve 4. Şimdi bu bizim birleştirme sıramız olacak aynı zamanda. Sonra 4 tane dördüncü trabzanımı buradaki, bakın buradaki şu noktaya yapıyorum. Dördüncüyü. Sonra bir sonraki boşluğun içine sık iğne yapıyorum. Tekrar ipi tığın üzerine alıp buradaki boşluğun içine 1, 2, 3, 4. Sonra arada 2 tane zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum ve 1, 2, 3
Dördüncüyü şurada ya buna ya buna. Buradaki boşluğun içine yapıyorum. Sonra buraya bir tane sık iğne. İpi tığın üzerine alıyorum ve buradaki boşluğun içine 1, 2, 3, 4. 1, 2. Tekrar 1, 2, 3. Tüm sırayı bu şekilde bitiriyoruz. Tüm sırayı bu şekilde bitireceğiz. Böyle döneceğiz ve bitireceğiz. Tüm sırayı bu şekilde bitirdim. En sona bakın. En sonda şuraya geldim. Bir sık iğne ile buraya battım ve ipi kesip arkada tığla çektim. Böyle bir motifim oluştu. Şimdi buna eklemeyi nasıl yapacağım? Birleştirme noktasına geldiğimizde ilk böyle alt sırayı oluştururken ikişer uçtan birleştirme yapacağız. Bu yüzden son sırada 1, 2, 3, 4 tane boşluğu doldurduk. Zaten 6 boşluk üzerine gidilen bir model. 2 boşluğumuz kaldı. Buralardan birleştirme yapacağımız için şimdi 2 boşluk bıraktık. Burayı hiç örmedik. Şuraya sık iğnemi yaptıktan sonra 4 tane trabzanla burayı dolduruyorum. Bir zincir çekip şuradan bakın bunun alt tarafından ya da şu orta noktadan zincirin içinden ben bu şekilde geçiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tersi düzü karıştırmayın. Ve tekrar burada kalan boşluğu 4 tane daha 1, 2, 3, dördüncüyü biliyorsunuz. Buradaki boşluklardan birinin içine yapıyorduk. 4 ve ortaya bir sık iğne. Tekrar diğer son boşluğu dolduruyorum. Son bağlantımı yapacağım. Şimdi burada bu birleştirme işlemi kolay. Ama model büyüdükçe neyi nerede birleştireceğinizi karıştırabilirsiniz. Onu anlatacağım şimdi büyük bir model üzerinde. 2, 3 ve 4. Bir zincir çekiyorum ve bakın burada bunun yanındaki bölüme tam ortasına, orta noktaya, buradaki 2 zincirli kısmın orta noktasına şöyle bir birleştirme yapıyorum. Bir zincir çektim. Buradaki boşluğu 1, 2, 3 ve 4. Bakın 2 motifi bu şekilde birleştirmiş oldum. Son olarak da ortaya bir sık iğne şu şekilde yapıp ipimi kesip arkadan birleştiriyorum. Şimdi burada dediğim gibi bu 2 motifi birleştirmek çok kolay. Ama çok büyük bir model olduğunda artık birleştirme konusunda kafanız karışabilir. Onun püf noktalarını anlatacağım size. Şimdi bakın modelimizi büyüttük bu şekilde. Nerelerde birleştirme yapacağız? Şimdi alt sırayı bitirdiniz. Üste geldiğinizde yine 2 taneyi birleştirdiniz. Sonraki motif bakın sonraki motifi ördüğünüzde 1, 2, 3, 4 yerden birleştirme yapıyorsunuz. Bir sonrakini ördüğünüzde bir yandakine bağlantı yapıyorsunuz. Bir de buraya bağlantı yapıyorsunuz. Ve buraya. Yani dolayısıyla burada karıştırma ihtimaliniz çok fazla. Şimdi önemli olan böyle bütün büyük bir parçada birleştirmeyi nasıl yapacağız? Onu anlatacağım size. Motifi ördünüz. Son sırada sadece 2 boşluğun üzerini bu 8 trabzan yani 4 trabzan 2 zincir 4 trabzanla doldurdum. Sadece 2 4 tanesi boş bakın. 1 2 3 4 tane boşluk bomboş burası. 4 yerden birleştirme yapıyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Bakın burada bir tane buradan ikincisi her zaman
iki parçanın birleşme noktası. Üçüncüsü burası, yine iki parçanın birleştirme noktası. Dördüncüsü tekli bölüm. Tekli, iki parça birleşme, iki parça birleşme ve tekli. Bu 4 alan üzerinde çalışacaksınız. 4 noktayı birleştireceksiniz. Bakın buralarda da aynı şeyi yaptım. Tek, iki tanesinin birleşme noktası, diğer iki tanenin birleşme noktası ve buradaki tekli bölüm. Yani bunu saymayın, bu yokken burası tekli bölüm. Tek, birleşme, birleşme ve yine tekli bölüm. Bakın şimdi. Buradan başlıyorum. Buradan başlıyorum. Önce birleştireceğim yerleri hesap ediyorum. Bu taraftan başlamam lazım. Tekli bölüm, iki birleştirme ve sonraki tekli bölüm. Bu kadar. Bunu anladığınız zaman birleştirme konusunda şaşırmayacaksınız. Yanlış yerle mesela gidip burayı da birleştirmeyeceksiniz. Burada bir birleştirme olamaz. Çünkü bir tane tekli noktayı birleştiriyorsunuz. İkinci tekli noktayı birleştirmiyorsunuz. Tekli nokta, birleşme, tekli nokta. O halde buradan başlayabilirim birleştirmeye. Hemen şimdi bakın burayı 4 tane ile dolduruyorum. 2, 3, 4. Tek bir zincirimi çekiyorum. Tekli nokta, birleşme, tekli nokta. Buradan birleşmemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve bu boşluğa 1, 2, 3 ve 4. Pardon, dördüncüyü şurada. Sonrasında bir sık iğne, bir tığın üzerine alıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir tane zincir. Bakın şimdi şu birleşme noktası. Bunun fotoğrafını çekerek de sonraki birleştirmelerinize örnek olarak tutabilirsiniz. 3 ve 4. Burada sık iğnemi de batırıyorum. Tekrar yine 4 tane, 1, 2, 3 ve 4. Birleştirdiğim yerleri göstereyim. Şimdi tekrar yine 2 tanesinin birleştirme noktasına bir zincirle bir zincir, tekrar 4 tane yapıyorum. Sonrasında buraya bakın tekli birleştirmeleri yaptım. Bir de buradaki tekliyi birleştiriyorum. Yine 4 tane trabzanı yaptım burada. Ve bu şekilde bir parça oluşturacağım. Parçayı nasıl oluşturacağım? Bir kere parçamız upuzun bir dikdörtgen parça olacak. Ön ve arka örmeyeceğiz. Tek parçayı öreceğiz. Şurada bitirmeyi göstereyim. Bakın bitirmeyi de böyle bir zincirle sağlamlaştırıp kestim. Böyle dikdörtgen kocaman bir parça öreceğiz. Dikdörtgen bir parça öreceğiz. Evet, bakın ben böyle yan yana 8 tane çiçek motifi yaparak tüm gövdemi sarabileceğini ölçtüm. Bu şekilde, ama dediğim gibi ipinizin kalınlığına ve tığ numaranıza göre yapacağınız çiçek sayısı değişir. Benim söylemem gereken püf noktası şu: yan yana çiçeklerin sayısının çift sayı olması lazım. 8, 10, 12, 14 gibi. Tek sayı olursa yaka kısmında problem yaşarsınız. Çift sayı yapacağız. Aslında sizin bakın şöyle 38-40 beden için bu biraz bol olacak. Yani çok daptaracık bir şey yapmayacağınız için etrafını bu şekilde 105 santime yakın olmuş benimkiler. Çok dar bir şey istiyorsanız daha az tutabilirsiniz. Ama ben biraz daha bol istedim. 105'e yakın
santim. Böyle eni 38-40 beden için bu uygun. Daha büyük beden yapmak istiyorsanız göğüs çevrenizi ölçeceksiniz ve yanlardan pay bırakacaksınız. Direkt göğsünüzün çevresi değil, sıkı sıkıya yapmayın sakın. Yandan mutlaka iki taraftan da 3'er 4'er santimlik pay olsun ki zaten bu örgü olduğu için yaz mevsiminde sizi sıkmasın. Biraz bol olsun. Kenardan pay bırakarak gidin. Ama dediğim gibi yan yana çiçek sayınızın 8 tane çift sayı olması lazım. Kullanacağınız ipin kalınlığına göre değişir. Bazen 8 tane olur, bazen 10 tane olur, bazen de 12 tane olur. Şimdi önemli olan burada birleştirmeyi nasıl yapacağız? İkisini bakın böyle katlıyorum. Ben toplamda 1, 2, 3 sıra üst üste yaptım. Siz 4-5 sırada yapabilirsiniz. Ben kısa crop şeklinde olmasını istedim. Tersinden birleştirme yapacağım. Birleştirmeyi iğne iplikle de yapabilirsiniz. Tığla da yapabilirsiniz. Görüntüm bu şekilde. Ön yüzü bana bakıyor. Diğer tarafı da arka yüzü bana bakıyor şu anda. Ve ne yapıyorum? Bakın 2 tanesi içeride, bir tanesi dışarıda. Elimdekinin de 2 tanesi dışa doğru, bir tanesi içe doğru. Şimdi şöyle yapacağız. Dikiş kısmı biraz zor. Şöyle bakın birleştirme kısımlarını denk getiriyorum. Bakın şöyle alt taraftaki 2 kez burada birleştirme noktası var. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. Altta böyle bir birleştirme noktası var. Keskin taraflar denk geldi. Diğer tarafı yani bir tane keskin taraf boşta, bir tanesi birleştirme tarafında, bir tanesi boşta. Diğerini ve onun aşağıda karşısında kalan kısmı bu şekilde tığla daha kolay olacak. İğneyle çok zor tutturması. Bu şekilde alıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Sonra bakın. Burada karşısına denk gelen şu kısmı şurayla birleşecek şekilde, şu uç şurayla birleşecek şekilde birleştiriyorum. Böyle 3'er zincirle gideceğim ben. 2'şerle de gidebilirsiniz. 2'şer zincirle de gidebilirsiniz. Biraz bol dursun arada diye. Bu birleştirme kısmı yana denk gelsin. Arkaya denk getirmeyin kolları örerken. Arkada çirkin durur birleştirme tarafı. Bakın buradaki birleştirme ile şunu karşılıklı, burada fazla bir ip var, kafanızı karıştırmasın, kesiyorum. Sonrasında burada 2 parça var. Şuraya gelecek. Burada bir parça var. Buraya gelecek şekilde birleştirmeyi yapıyorum. Yani şu kısım şuraya denk gelecek şekilde böyle 3'er zincirle atlaya atlaya buraya denk gelecek şekilde birleştirdim. Sonrasında şu alttaki kısım buradaki birleştirme kısmına denk gelecek şekilde arayı da yine böyle 3'er zincirle gidiyorum. Bakın alttaki çiçekteki şu uç kısım buradaki şu birleştirme noktasına denk gelecek. Bu kadar da 3'er zincir çekerek arayı ya da 2'şer zincir çekerek sonra bakın burayı da aynı şekilde buraya kadar buradan burayı da buraya kadar birleştireceğim. Çiçeklerin bu tepe noktası boşta kalacak. Buraya kadar birleştirmeyi yapıyorum. Birleştirme noktamız
buraya kadar birleştirin bu metotla. Şimdi uzatmak istemiyorum videoyu. Böyle gelin, buraya kadar birleştirin. Bu çiçeğin uç kısmı yukarıda boşta kalacak. Burası ve burası arasında kol öreceğiz çünkü. Burada önemli bir şey söylemem gerekiyor. Şimdi kolları buradan öreceğiz, buradan öreceğiz. Burası da yaka kalacak ama toplam 8 motifimiz var. 8 değil de 10 motifimiz varsa ne yapacağız? 8 değil 10 motifimiz varsa şöyle 5 tane çiçek önde olacak, 5 tanesi arkada kalmış olacak. Yine yanlardaki 2 çiçeği kola ayıracağız. Ortada bir tane çiçek boşta kalacak. Yani şöyle bir tane çiçeğimiz boşta kalacak. Kolları böyle bu şekilde şuralardan öreceğiz. Böyle öreceğiz kolları. İşte 12 tane varsa ne yapacağız? Yine yanlardan 2 tane alacağız. Ortada 2 çiçek kalmış olacak. Arkada da 2 çiçek boşta kalmış olacak. Yani önemli olan yanlardaki 2 çiçek üzerinde çalışmak. Motif sayınız kaç olursa olsun kolları örerken şu yanlarda kalan 2 motif üzerinde çalışacaksınız. Ortada 2 tane, 1 tane motif kalabilir. Evet, kolları nasıl yukarıya doğru çıkacağız onu anlatacağım şimdi. Bakın böyle katladık. Önde 1, 2, 3, 4 tane çiçek motifim var. Arkada da ona denk gelen 4 tane çiçek motifim var. Şöyle yapıyorum. Kolları burada bir kol altı payı bırakarak buradan buraya, bakın önde işaretlediğim yerlerden itibaren öndeki 2 çiçeğin tepe noktasından tepe noktasına kadar kolu örmeye başlayacağım. Burada da aynı şekilde. Burada tepe noktasından tepe noktasına kadar kolu öreceğim. Her ikisinde de bu şekilde. Ortada böyle bıraktığım bir yaka payı olacak. Yaka payı oluşacak. Şimdi bu sol tarafta çalışmaya başlıyorum. Aynı metodu burada da yürüteceğim. O yüzden hani buradakini izledikten sonra aynısını burada da uygulayabilirsiniz. Tekneyle tutturduğum bölümden itibaren tepe noktasından çiçeğin, yıldız görüntüsündeki çiçeğimizin tepe noktasından 1, 2, 3, 4 ve 5. Şuraya atlıyorum. Bir kafes oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya atlıyorum ve bir kafes oluşturuyorum. Bakın şuraya. Bir kafes oluşturdum. Biraz daha yaklaştırayım isterseniz. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle ortada bir yere bir kafes daha. 1, 2, 3 kafes. 1, 2, 3, 4, 5. Dördüncü kafesim. 1, 2, 3, 4, 5. Buradan 5. kafesim. Ve bu noktaya 6. kafesimi oluşturdum. Toplam 6 kafesten bir kol çıkacağım yukarıya doğru. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle yukarı çıktım ve döndüm. Şimdi burada ilk kafesin tam ortasından tığımı geçirecek şekilde. Aslında zincirin içinden geçirirseniz ortada daha düzgün durur. Bakın bu şekilde. Yarım yuvarlak olacak şekilde. Sonrasında hep 5 zincir çekerek 5 zincir çekip her bir kafesin orta noktasından tığınızı geçirerek 1, 2, 3, 4, 5. Bakın bir sonraki kafesin orta noktasından 1, 2, 3, 4, 5. Bir sonraki kafesin orta sıra sonuna dikkat edin. Sıranın sonuna geldiğinizde bir kafesin bir önceki kafes burası. Ortadan tığımızı geçirdik. Bir kafes oluşturduk. Şimdi bakın burada bir yarım mesafe var. Burada da bir yarım mesafe var. 1, 2, 3, 4, 5 sıra sonunda yapacağımız şey tam buraya tutturmak. 2 sıra bittikten sonra 3. sıraya geldiğimizde de yine 1, 2, 3, 4, 5 zincirle burada ilk kafesimizin tam orta noktasına boşluğa da batabilirsiniz. Şöyle tığınızı zincirin ortasından da geçirebilirsiniz. Bu şekilde başladık. 1, 2,
2, 3, 4, 5. Yine her bir kafesin orta noktasına aynı metotla ikinci sırada yaptığımız gibi ilerliyoruz. Sıranın sonuna geldiğimizde bakın görüntü bu şekilde. Bir büyük boşluk, bir yarım boşluk var. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle ortalıyorum ve tam bu noktaya bitiş noktası olarak belirliyorum. Ve buraya yanların düzgün olması için zincirin ortasına batın. Benimki öyle denk gelmedi şimdi hızlı hızlı yaptığım için. Düzgün bir görüntü oluşuyor ve tekrar yine 5 tane zincirle başlayıp ortaya batarak aynı metodu kol yani omuzumuzun arkasına gelecek şekilde üzerimizde ölçerek devam ettiriyoruz. Ördüğüm kolu buraya tutturdum. Bakın tutturdum. Nasıl yaptım göstereyim. Böyle bu şekilde yukarıya doğru gördüğünüz gibi halkalar şeklinde çıktım. Bunu aslında üzerinize giyerek ölçmek en doğrusu. Kilonuza ve boyunuza göre bunun uzunluğu fark eder. Ben yaklaşık 23-24 santim kadar böyle uzattım. Ama dediğim gibi lütfen üzerinizde ölçerek gidin. Bu şekilde. Şimdi bunu ne yapacaksınız? Bunu dikebilirsiniz. En güzel yöntem, şunu şöyle son bir tutturayım. Bakın şimdi bunu böyle keserek buradan kesiyorum. İğneme geçiriyorum. Şunun içinden şöyle çıkardım. Sağlamlaştırdım. Arkada tutturacağınız yer önemli. Bakın şimdi burada göstereyim size tutturduğum yeri. Öndeki çiçek ve arkadaki çiçek. Öndeki çiçek, arkadaki çiçek. Arkadaki çiçeklerde şöyle iki uç kısım bu şekilde. 2 tane V'nin tepesi boş kalacak. Bakın burada bir V şekli oluşacak. Tepeler boş, burası ve burası birleştirilmiş zaten. Burası boş kalacak ve yanında nereden başladıysanız bu halkaları oluşturmaya oradan itibaren dikeceksiniz. Hemen burada bakalım. Bakın şimdi ikisini birleştiriyorum bu şekilde. Şuradan başlamışım. Buraya kadar birleştireceğim. Buraya. Başlangıç noktam aynı hizalama olacak. Şu arkadaki, bakın iki çiçeği üst üste koyun. Arkada ve önde aynı noktadan. Burada aynı noktadan buradan itibaren şurada bir sökülme oldu. Buradan itibaren bu şekilde içeriden dikmeye başlıyorum. Buradan itibaren öndeki kaç çiçek üzerinde çalıştıysam, hangi çiçekler üzerinde çalıştıysam, arkada da ona denk gelen çiçekler üzerinde çalışıyorum. İçeriden dikin ki görüntü çirkin olmasın. Şu şekilde, bu şekilde arkayı dikiyorsunuz. Yaka çevresine ve bel kısmına ben sık iğne geçeceğim ki daha düzgün dursun model. Bakın arkadaki görüntü bu şekilde düzgün oluyor. Buraya kadar, şuraya kadar bunu dikeceğim. Burası kol boşluğu. Sonrasında şunların hepsini içeri alacağım. Kol boşluğu. Buradan buraya kadar dikişimi yapacağım ve bir kol boşluğu aynı oranla aynı noktalarda bir kol boşluğu bırakmış olacağım. Burada yapılmış hali var. Bakın bu şekilde. Sonrasında şuradan ve buradan itibaren bir sık iğne geçeceğim. Evet bakın şimdi etrafta şöyle bir şey yaptım. Bu etrafını, yaka kısmını ve burada bel kısmına denk gelen bölümde her bir trabzanın tepe noktasına bir sık iğne, ortadaki boşluklara da 1 ya da 2 sık iğne yaparak böyle burayı daha düzgün bir hale getirdim.
sıra sık iğne olarak geçebilirsiniz ki daha kalıp gibi dursun. İçe doğru kıvrılma yapmasın. Burada yakada da aynı şeyi yaptım. Bakın bu tepe noktalarına birer sık iğne yaptım. Aralara, ara boşluklara da yani burada kafanıza göre işte göz kararı bir şekilde sık iğne yaparak bu kafesli bölümün de etrafını hem burada hem burada sık iğne yaparak daha düzgün, daha kalıp gibi bir hale getirdim. Anlaşılmayan bir şey olursa yorumlara yazın. Kanalıma abone olmak için sağ alttaki abone ol tuşuna basabilirsiniz.